Peki bize kendi sosyal sorumluluk deneyiminden bahsedebilir misin? Tabii ki. Benim deneyimim aslında 2014 yazında organizasyon takımı içerisinde bulunduğum projeden de geliyor. Çünkü o proje içerisinde tanıştığım Hong Konglu bir kız kardeşim diyorum artık. O biraz daha önce olmuştu. Onun ertesi senesi yine Hong Kong'dan kişiler katılmıştı projeye. O da benim bir diğer kız kardeşim olmuştu. Çünkü onları kendi evimizde misafir ettiğimiz için artık kız kardeş gibiydik. 2015'in yazı gibi gelen projedeki Hong Konglu arkadaşım bana dedi ki biz de aynı şekilde proje yapıyoruz ve seni de o projede görmekten mutluluk duyarız dedi. Ben de dedim ki neden olmasın? Çünkü hatta Asya'ya gitmek benim için biraz daha sonraki aşamaydı. Ama böyle bir tekliften sonra dedim ki neden olmasın? Güzel bir deneyim olacağına eminim dedim. 2016'nın yazı için de onların projesine katılmaya karar verdim. Ben de aynı prosedürlerden geçtim. Onlar bana projeye baktım, başvurdum ve sonrasında mülakata girdim. Mülakatı geçtim. Ardından da proje için gerekli aşamalara başlamış oldum. Projeler genelde 6 ile 8 hafta arasında gerçekleşiyordu. Bizim projemizde 6-7 hafta sürüyordu. Benim gittiğim projenin ismi Nakupenda projesiydi. Ve bu projenin amacı da saygı ve kucaklaşma değerlerini alan kültürler arası bir diyalog projesiydi. O projeye gittiğimde benim yapmam gerekenler de orada bulunan ortaokul ve lise öğrencilerinin İngilizcelerini, hani onlar da çok utangaç öğrencilerdi, onları İngilizce konuşmaya teşvik etme, onlarla pratik yapma imkanı sağlama ve onlara kendi kültürlerimizi anlatma imkanı bulmuştuk. Aynı zamanda ortaokul öğrencileri için de liderlik kampı düzenlemiştik. Herkes kendi ülkesine ait bir tane problemin nasıl çözüme ulaşabileceği ile alakalı öğrencilere soruyorduk. Ve böylece onlarla takım çalışması içerisinde tanışıyorduk. Her ülkenin kendisine ait bir takımı vardı. Bu şekilde kaynaşıyorduk. Yeni kültürler tanıyorduk. Öğrenciler sayesinde de Hong Kong kültürünü de öğrenmiş oluyorduk. Global Fiesta diye bir etkinlik düzenleniyordu. Bu etkinliğin amacı da her ülke kendi ülkesini tanıtıcı, işte geleneksel, hani bizde lokumdur, Türk kahvesidir, ben bunları götürmüştüm. Ya da işte mesela en bilindik kelimeleri daha kolay bir şekilde onlara öğretebilmek için mesela bir oyun kutuları hazırlamıştım. Bu şekilde kendi ülkenizi anlatan fotoğraflardır, onlarla ilgili bir pano ve bir masa hazırlıyorsunuz. Ve böylece insanlar gelip hangi ülke hakkında bilgi almak istiyorlarsa mesela, hangi ülkeyi merak ediyorlarsa bütün standları dolaşıyorlardı ve o standlarda güzel vakit geçiriyorlardı. Bu şekilde yeni kültürlerle iç içe, kültürler arası diyalog oluşturmuş oluyorduk. Çok güzel bir projeydi. Gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Mükemmel insanlar tanıdım. Buradan hepsine selam olsun. Hong Kong kültürünü yakından tanıma fırsatım oldu. Çünkü yaklaşık 2 aya yakın Hong Kong'da kaldım. Ve süreciyle alakalı bende yeşil pasaport vardı. Yeşil pasaportum olduğu için Hong Kong'da 3 ay boyunca kalabiliyordum. O yüzden mesela bu durum benim için farklı bir şekilde ilerlemiş oldu. Ama onlar size zaten başka ülkelerden gelenler için vize işlemlerinizle alakalı size yardımcı oluyorlar bu konuda da. Ben mesela 17 saat Dubai aktarmalı uçtuktan sonra Hong Kong havaalanına indiğimde beni hem Isaac'ten, bizlerden sorumlu olacak olan takımdan bir arkadaşımız, hem de kız kardeşim dediğim arkadaşım karşılamıştı. Benim orada işte sim kartı konusunda bana yardımcı olmuşlardı, ardından ulaşım konusunda da yardımcı olmuşlardı ve bizlerin kalacak yerimizi ayarlamışlardı öncesinde ve beni kalacağımız yere götürdüler ve orada da diğer proje arkadaşlarımla tanışmıştım. Hep birlikte güzel bir deneyim yaşamaya başlamıştım. Mesela havaalanından indiğimde, yani havaalanı içerisindeki klima ile dışarısının sıcaklığı o kadar şeydi ki, yani havaalanından çıktığım anda yüzüme çarpan bir nem yok diye düşünüyorum. Yani inanılmaz, her yerim yapış yapış olmaya başlamış. Şöyle de bir durum var ki yanınızda bir tane ceket bulundurmanız gerekiyor. Çünkü girdiğiniz alışveriş merkezidir veya bir markettir. Orada tamamen buz gibi oluyordu. Çıktığınızda nemli bir hava, içeriye girdiğinizde buz gibi bir havayla karşılaşıyordunuz. Ama çok güzeldi. Beni en çok zorlayan şey kahvaltı
olmuştu açıkçası. Yani yemek olarak bizden çok farklılar. Kahvaltı anlayışı bizdeki öğle yemeğiyle eşdeğer gibi bir şey oluyordu. Ve ben bu konuda gerçekten çok zorlanmıştım başta. Ama sonra bir şekilde kendime göre bir kahvaltı düzeni oluşturmuştum. Çok fazla lokal olunan yerlerde zaten chopstick kullanılıyordu. Artık her gün chopstick kullana ona alışmıştım. Mesela oradaki arkadaşlarımla da o projedeki grubumla halen daha iletişim halindeyim. Ve bu gerçekten ayrı bir durum. Hatta proje içerisinde daha önce Türkiye'ye proje yapmaya gelen kız kardeşlerim, onlarla birlikte rol almıştım. 2 yıl sonra onlarla tekrar bir araya gelmiştim. Onlar sayesinde yeni başka arkadaşlar da edinmiştim. Onlarla da buluşma imkanı bulmuştum. Yani aslında yönetim kuruluyken de kendi departmanımda yapmış olduğum şeyin kendi deneyimimde bunu 1000 kat daha fark etmiştim. O kadar güzel bir histi ki hani onu birilerinin hayatına etki etmeyin nasıl güzel bir şey olduğunu kendim deneyimleyerek de görmüştüm. O insanlar da benim hayatıma etki etmişlerdi. Ben de onların hayatına etki etmiştim. O çok güzel bir deneyim yaşadım Hong Kong'da gerçekten. Ve umarım sizler de yaşamak istersiniz. Zaten yaşamak isterseniz aşağıda linkini bırakacağım. Size en uygun projeyi bulup deneyim gerçekleştirebilirsiniz. Hatta projem bittikten sonra da Çin, Singapur ve Tayland'da da seyahat etme fırsatı bulmuştum. Bunlarla ilgili de video isterseniz bunlarla ilgili video çekebilirim. Güncel videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. Konu fikirleriniz olursa bunları aşağıdaki açıklama kısmına eklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.